Kimi Galata Köprüsü'nü satmaya kalktı, kimi Cumhurbaşkanını bile dolandırmaya kalkıştı. Şeytanın bile aklına gelmeyecek fikirler ürettiler ve türlü türlü dolandırıcılık yolları denediler. İşte geçmişten günümüze Türkiye'deki dolandırıcılar. Güney Zobo, bir diğer adıyla Raki. Güney Zobo'nun dolandırıcılık icraatları dolar üzerineydi. Dolar taşımanın yasak olmasından faydalanmak isteyen Zobo, oldukça şık giyinir, lüks otellerde elinde ucuza satacağı yüklü miktarda dolar olduğu izlenimini yaratırdı. Kendisinden dolar satın almak isteyen insanlarla sahte bir isim kullanarak otel lobilerinde pazarlık yaptıktan sonra yüksek fiyatlar kırarak alıcının iştahını arttırırdı. Güney Zobo, dolar dolu çantayı alıp getireceğini söyleyerek para dolu çantayı alıp arka kapıdan giderdi. Kişi dolandırıldığını anlayana kadar Raki kayıplara karışırdı. Dolandırılan kişiler yaptıklarının kanunsuz olması nedeniyle polise başvuramadıkları için Zobo bu yöntemi uzun süre kullandı. Güney Zobo 2021 yılında hayatını kaybetti. Abidin Cevher Özden, kamuoyunda Banker Castello olarak tanındı. Türkiye'ye bankerlik iş kolunu ilk tanıtan ve aynı zamanda Türkiye'de 1980'li yılların en geniş kapsamlı banker skandalının nedeni olan ismidir. Kendi müşterilerinin borç yükümlülüklerini yerine getirememesi ve Merkez Bankası'nın 1982 yılında yaptığı yeni düzenlemelerle Banker Castello adıyla anılan skandal patlak vermişti. Orta sınıftan topladığı paraları alıp Cenevre'ye kaçmıştı. Skandal 1982 yılında o dönemde Başbakan Yardımcısı olan Turgut Özal'ın istifasına neden olmuştu. Banker Castello 2008 yılında kendi yaşamına son vermiştir. Selçuk Barsa'dan dönemin Başbakanı Tansu Çiller'in de aralarında bulunduğu birçok kişiyi büründüğü sahte kimliklerle dolandırmakla bilinmektedir. 1995 yılında emekli Orgeneral Necdet Öztorun adıyla Başbakan Tansu Çiller'i aradı. Seçimde subay arkadaşlarıyla birlikte çalışacaklarını söylemiş ve maddi sıkıntılarını aşmak için de 5,5 milyar lira istemiştir. Paranın örtülü ödenekten Parsada'nın yanında çalışan kadına elden teslim edildiği bilinmektedir. Olayın dolandırıcılık olduğu üzerinden 5 ay geçtikten sonra anlaşılmıştır. Selçuk Parsa'dan 2006 yılında hayatını kaybetmiştir. Eyüplü Halit, Türk tarihinin ün yapmış en büyük dolandırıcılarından bir tanesidir. İstanbul'un işgal altındaki son günlerinde kendi karakolunu kurmuştur. Rumları karakola çağıran Eyüplü Halit kendisini komiser olarak tanıtıp çağırdığı kişileri ihbarcılıkla suçluyordu. Daha sonra da rüşvet isteyip bu insanları soyuyordu. Cezaevine düştüğü 1935 yılında hapishanede kasa hırsızı bir İtalyan ile tanışmış ve bu İtalyan hırsız sayesinde Mussolini'ye İtalyanca bir mektup yazmıştır. Antalya'nın İtalya'nın hakkı olduğunu savunduğu için hapise atıldığını süslü sözlerle anlattı ve para sıkıntısı çektiğini belirtti. Mektubu yolladıktan bir ay kadar sonra İtalyan Başkonsolosu yanında getirdiği parayı Eyüplü Halit'e vermek için görüşmek istemişti. Kimi kaynaklar bu parayı Eyüplü Halit'in aldığını, kimi kaynaklar ise parayı alamadan dolandırıcılık olayının fark edildiğini yazmaktadır. Ayrıca Eyüplü Halit hapisten çıktıktan sonra 68 genç kadına evlenme vaadiyle kandırıp paralarını almıştır. Bir zamanlar İstanbul'un efsanevi dolandırıcısı olarak gazetelerde söz edilen Sülün Osman'ın asıl adı Osman Ziya Sülün'dür. Sülün Osman, Galata Kulesi, Beyazıt Kulesi, şehir hatları vapurları gibi şehrin birçok simgesini benzer yöntemle insanlara satmıştı. Sülün Osman aynı yöntemle Galata Köprüsü'nü sattıktan sonra 1961 yılında yakalanarak hapse atıldı. Hapishanedeyken 1962 yılında mahkumlara alın teriyle yaşamak konulu konferans verdi. Yaptığı röportajlarla insanların kısa yoldan para kazanma arzusunun akıl tutulmasına yol açtığını, kendisinin de bundan istifade ederek dolandırıcılıkta başarılı olduğunu söylediği bilinmektedir. Mehmet Aydın, bir diğer ismiyle Tosuncuk. 1991 doğumlu olan Mehmet Aydın, Ağustos 2016 yılında merkezi Kuzey Kıbrıs'ta bulunan Çiftlik Bank adlı şirketini kurdu. Mart 2018 yılında şirketin saadet zinciri prensibiyle çalıştığı ve suç örgütü olduğu iddiasıyla başlatılan soruşturmada Çiftlik Bank'a üye olan 130 bin kişiden topladığı ortalama 511 milyon lira ile Uruguay'a kaçtığı öne sürüldü. Nitelikli dolandırıcılık ile suçlanan Tosuncuk'un Türkiye'ye iadesi için kırmızı bülten çıkarılmıştı. Ocak 2019 yılında Interpol'ün en çok arananlar listesine eklendi.